Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim misafirlerim var. Gün hazırlığı yapıyorum. Sizlere de yavaş yavaş anlatacağım inşallah. Evet, muhallebili kabak tatlısı yapıyorum arkadaşlar. Bunu geceden hazırladım. Ki muhallebisi güzel kıvam alsın, soğusun, rahat dilimleyebileyim diye. Biraz ben malzemeyi bol tuttum yine kalabalık olacağımız için. Size normal ölçülerdeki tariflerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Arkadaşlar muhallebinin eğer güzel olmasını istiyorsanız, böyle sakız gibi bir muhallebinizin olmasını istiyorsanız sürekli karıştıracaksınız. En son mikserle değil blenderla çırpacaksınız arkadaşlar. Bu tabanı biraz cheesecake gibi yulaflı bisküvilerden kullanıyoruz. Üzerine tereyağı döküp tepsiye yayacağız. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve sevdiklerinizle paylaşmanızı isterim. Bir de videoyu sonuna kadar izlemenizi isterim. Böyle ayarlanabilir bir kalıp kullandım ben. Dediğim gibi blenderla eğer çekerseniz böyle sakız gibi bir kıvam olur arkadaşlar. Ben çok fazla suda pişirmediğim için su eklemedim hiç pişirirken kabakları. Sadece şeker ekliyorum. Bazıları su ekliyorum ama tavsiye etmem. Direkt pişiyor zaten. Kabağınızın güzelliğine göre tabii değişebilir. Böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar kabaklarımızı da çekiyoruz arkadaşlar. Kabağınızın suyunu süzmezseniz çok sulu bir kıvamı olur. O da siz servis yaparken biraz zor durumda bırakabilir. Üzerine ben cevizi serpiştirdim arkadaşlar. Normalde Hindistan cevizi falan da kullanabilirsiniz ama ben kabakla cevizi yakıştırdığım için, ki genelde herkes yakıştırır, o yüzden ceviz kullandım. Şimdi arkadaşlar fasulye turşusu kavuracağız. Bu kullandığım ot, bilenler bilir, zagoda diye bir ot. Karadeniz yöresine ait, oralarda yetişiyor. Ben Ankara'da yaşıyorum şu an, ben hiç görmedim buralarda bu ottan. Belki vardır satan yerler, bilmiyorum. Yazdan hazırladığım turşularımı, böyle 2 bidon turşuyu şişelere yapmıştım, 1,5'luk. Tereyağı ve biraz sıvı yağ eklediğim yağda ilk önce zagodaları kavurdum, sonra turşuları attım. Turşular iyice yumuşayıncaya kadar kavurdum arkadaşlar. Yufkanın üstüne bulgur pilavı döküp tavuk dedikleyeceğim üzerine de. O yüzden tavuklarımı şimdi temizliyorum. Böyle parçalara ayırıyorum. Evet, tartışma var arkadaşlar. Tavuk yıkanır mı, yıkanmaz mı? Yıkandığı zaman mikrop üretiyormuş. Bakteri üretiyormuş. Öyle söyle ama bu zamana kadar hep yıkıyorduk. Ben de içim rahat etmediği için hala yıkamaya devam ediyorum. Zaten çok yüksek derecede piştiği için inşallah bir şey olmaz diye düşünüyorum. Böyle tavuklarımı koydum tencereye. İlk önce kendi suyunu salıp çekinceye kadar arkadaşlar biraz kendi harlı ateşte, böyle kendi şeyinde pişiriyorum onu, kendi suyunda. Sonra üzerine kaynar su ekliyorum, tuz ekip. Evet, şimdi sıra geldi salataya. Salata için aklıma ne estiyse onu kullandım arkadaşlar. Bazen böyle çok çamurlu oluyor. Yeşillikler, çok yıkamak istemiyorum. Gerçekten giden suya çok üzülüyorum. Üzerine karbonat serptim. Beyaz sirke döktüm. Biraz beklettim. Sonrasında salata yapımına geçtim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin güzel yorumları, destekleriyle başkalarına ulaşabiliyor videolarım. İzlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara gönderebilirsiniz. Böyle hepsini doğradım, birazını rendeledim.
Güzel bolca bir salata yaptım arkadaşlar. Bulgur pilavının yanında güzel gider. Turpu içine rendelemeyebilirsiniz. Yanına dilim de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Genelde herkesin sevdiği bir lezzet olduğu için çorba, bunu tercih ettim. Bu sefer değişiklik olsun diye de yemek türü hazırladım. Normalde genelde hamur işi tarzı hazırlıyorum hep. Biraz da böyle haşladığım tavuğun suyundan ekledim arkadaşlar. Böyle blenderdan iyice çekiyoruz. Evet, size bir püf noktası daha. Böyle bakliyatlarınızın içine at kestanesi atarsanız arkadaşlar ağlanmasını, beklenmesini önlüyor. O yüzden bulduğunuz yerde benim gibi toplayın. Çantamda mutlaka poşet gezdiririm. O poşetin içine böyle gördüğüm otlardan, şeylerden, piknik yerlerinde falan toplarım arkadaşlar, bildiğim şeyleri. Seviyorum doğanın bize sunduğu böyle güzel nimetleri. Evet, şimdi bulgur pilavı yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yağımızı ekledik, salçamızı ekledik, pul biber, karabiber, tuz. Biraz böyle çeviriyoruz. Ondan sonra kaynar suyunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Yemeklerim hazır. Tavuk haşlandı. Didikleyip yufkanın üstüne dökünce bulguru onu da üstüne ekleyeceğim. Misafirlerim geliyor yavaş yavaş. Evet, şimdi tatlımın kıvamına bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Sakız gibi bir muhallebisi oldu. Çok beğendik. Herkes çok beğendi. Ve yanına koyacağımız ikramlar. Misafirlerin gelmesini bekledim dökmek için, soğumasın diye. O yüzden biraz suyunu fazlaca çekmiş ama tavuğun suyundan gezdirdim üzerine tekrardan. Evet. Ve güzel sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Diğer sofrası kurdum. Önceki videomdaki kurabiyelerimden biliyorsunuz onu. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Sizler yanına farklı bir şeyler ekleyebilirsiniz. Çorbalarımızı sıcak sıcak ikram etmek için sona bıraktım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, sevdiklerinizle paylaşmanızı, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni nereden izliyorsunuz mesela yazın. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'dan yapıyorum paylaşımlarımı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki video için takipte kalın. Teşekkürler.